Artık kaşık değil de kepçe verme zamanı gelmedi mi? Bakın dostlar. Çok güzel olmuş. Kabarmış benim. Sıra neye geldi? Nohutuna. Sevgili dostlar, bugün harika bir kış çorbası yapacağız. Onun için şöyle bir bardak nohutumuz var. Bir kaşık salçamız var. Bir bardak çay bardağıyla yağımız var. Bunlar bir parça da tavuğumuz var. Şimdi bunlar iç malzemesi. İç malzemesi. Şimdi bir de dış malzememiz var. Onun için de şöyle bir bardak, 1,5 bardak koyacağım dostlar. Şöyle bakın, yarım şeyimiz var, unumuz var. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bir tane yumurtamız var hamurumuz için. Şöyle bir bardak da süt koydum ama hepsini koymayacağım dostlar. Aldığı kadarını koyacağım. İyice yoğurduktan sonra görüşürüz. Bakalım hani ne kadarını koyacağım, kullanacağım sütün bilmiyorum. Çünkü az bir una ihtiyacım var. Aha, kaçıyor dostlar. Kaçar mı benden hiç? Bakın şöyle hemen karıştırdım. Yoğrulunca görüşürüz. Hoşça kalın. Evet. Bakın dostlar, ele yapışmayan çok güzel bir hamurumuz oldu. Bir beze. Sütten de bu kadar kaldı, bir su bardağından. Şimdi hamurumuzu şöyle bir beze yaptım. Bakın, ele yapışmayan gayet güzel bir hamur. Şimdi bunu şöyle şu poşetin içine koyacağım ve bunu beklemeye bırakacağım. Şimdi elimi yıkayayım, geliyorum dostlar. Dostlar, tavuklarımızı nohut büyüklüğünde bu şekilde doğrayacağız şöyle. Bakın, o kadar küçük olsun ki yani nohut büyüklüğünde olsun. Böyle mümkün olduğu kadar küçük küçük doğrayalım. Yani böyle kuşbaşı gibi koca koca değil. Mümkün olduğu kadar küçük küçük. Tenceremizi koyduk. Şöyle. Bir bardak yağımızı da ilave ettik içine. Bir çay bardağı. Evet. Şöyle tavuklarımızı da ilave ettik. Bakın dostlar, şöyle karıştırıyorum. Bazen de şurada bir taburem var dostlar. Bakın şöyle oturuyorum. Yaşlıyım. Ne yapayım? Kızım bana kızıyor. Niye diyor o tabureyi orada gösteriyorum diyor. Ama ben yaşlıyım dostlar. Ne yapayım şimdi? Daha böyle oturduğum yerden çalışıyorum işte. Benim varım yoğun bir taburem var bu hayatta. Böyle güzelce bunu birazcık yağda soteleyelim. Arkasından da devam edeceğiz Allah izin verirse. Bakın böyle etlerimizi şöyle güzel bir soteledik. Şimdi salçamızı koyuyorum. Biraz da salçamızla kavuracağız tabii ki de. Şöyle salça kokusu çıkana kadar kavuracağız. Kavruldu. Böyle yağa döndü. Şimdi suyunu ilave ediyoruz. Sıcak su dostlar. Mümkünse. Herkes suyunu ailesine göre koysun. Herkesin kendi ailesine göre, pişireceğine göre. 1,5 litre kadar su koydum dostlar. Şimdi kapağını kapatıyorum. Şimdi ne yapacağız? Diğer işlemlere geçeceğiz. Tabii bir bezle şurayı sildikten sonra azıcık un aldım. Şöyle
Tezgahımın üstüne serpiştirdim. Bakalım. Şimdi hamurumuzu biraz açacağız. Tahta aldım, çekmeyi unuttum. Hamuru çıkarttığını oraya koydum. Şimdi açmaya başlıyoruz. Dostlar, bunun hazırı da satılıyor ama neden kendimiz üretmeyelim? Biz hanımlar üretken olalım lütfen. Bunu önceden yapıp kurutabilirsiniz de. Ama ben taze taze yapmayı tercih ettim. Çünkü vaktim var, zamanım var. Çok da işim de yok dostlar. Bakın böyle güzelce açacağız. Bakın dostlar, bu kadar açtık. Allah razı olsun komşularımızdan. Kafamızda taş dövüyorlar. Allah kolaylıklarını versin. Bana da Allah kolaylık versin. Ne diyeyim ben? İşte bu kadar yeterli. Hamurumuzu şöyle hafif unluyorum. Yapışmasın diye. Sonra da şöyle katlıyorum. Ve keseceğim Allah izin verirse. Şöyle herkes boyutunu kendi ayarlasın. Ben bu boyutta istiyorum. Ortalama olarak. Göz kararı kesiyorum dostlar. Benim hiç ölçüm yok. Açıyorum. İşin kolayına gideceğiz. Yapacak bir şey var mı? İşimizin kolayına nasıl? Şu uçlarını daha sonra bu şekilde keseceğiz. Bakın dostlar, işte doğrayıp böyle incecik kıyacağız mümkün olduğu kadar. Yani şu kadar ince, bu kadar kalın değil. Herkes elinden geldiği kadar. Açılır kızım o. Böyle açıyoruz tek tek. Açmanıza gerek yok. Suya attığınızda açılır. Tamam o zaman. Bakın dostlar. Çok güzel oldu hamurumuz. Hazır. Şimdi ne yapacağız? Suyu böyle ağzını açıyorum. Bakın. Çok güzel kaynamış. Hemen hamurlarımızı şöyle alıyorum. Ve şöyle atıyorum. Şöyle altını da açayım ki çabucak kaynasın. Dediğim gibi isteyen hazır alabilir, isteyen kendi yapabilir. Elinden geliyorsa. Bakın. Yani hiçbir problem yok. Şimdi bu biraz bir tık kaynadığında tuzunu da atacağım. Ha dostlar, tam kış geldi. Güzel yağmur yağıyor dışarıya. Acaba buraya yansıyor mu videoya? Bu ses gürültü tabii ki de şimşek çakıyor musun, görmüyor musun? Böyle ağzını kapatalım. Hemen kaynasın. Ben de artık kaşık değil de kepçe verme zamanı gelmedi mi? Bakın dostlar. Çok güzel olmuş. Kabarmış benim. Sıra neye geldi? Nohutuna. Dostlar. Bakın dostlar, suyu biraz az gibi geldi bana. Böyle çok da pilav gibi değil de çorba gibi dursun istiyorum. Şöyle üzerine birazcık su ekledim. Bu güzel. Tamam. Şimdi birazcık daha pişecek. Dostlar bakın şöyle çok az, bir tatlı kaşığı kadar da ekşi koyacağım. Bakın bu kadar, bir tatlı kaşığı kadar. Şöyle
Şöyle az daha pişsin. Azıcık daha tuz atsın. Tamam. Lezzeti çok güzeldi. Yani tuz oranını fark etmedim lezzetten. Azıcık da tuz koy kızım yanında. Tamam. Güzel olmuştur. Evet, çok güzel olmuştu. Söndürüyorum. Şimdi servis zamanı. Aa, ısınmış kızım. Tabii ki de ısınacak. Vallahi ben böyle ısınacağını düşünmemiştim. Tuğba'ya teşekkür ediyorum. Bana çok güzel tutacaklar yaptı. Şimdi de servis zamanı, üstünü ve şöyle. Biz hani görsel sunum için büyük tabaklara koyuyoruz ama Evet, herkes kendi evinde kendine göre koysun. Önemli olan bakın gayet güzel oldu. Maydanozlarımız da şöyle lezzet versin diye üzerine ve içine attık dostlar. Çok da güzel görüntü ve de çok da lezzetli oldu çorbamız. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.